Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. Bill Gates, Microsoft'un kurucusu. Saniyede $230 kazanan sayılı zenginlerden. Aynı zamanda adı özellikle pandemi döneminde çeşitli spekülasyonlara karışan bir yatırımcı. Peki Bill Gates kim? İçeriye geçmeden önce her hafta yeni bir ismi anlattığımız serimizi kaçırmamak için GZT'ye abone olmayı ve bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben Duygu Göktürk Soydan ve karşınızda Bill Gates'in profili. Bill Gates iki kişiden oluşan şirketi Microsoft'u dev bir organizasyona dönüştürdü. Çoğumuzun bilgisayarlarında kurulu işletim sistemi Windows'un mucidi oldu. Geçtiğimiz sene ise Microsoft'un başkanlığını bırakarak kendisini hayır işlerine adadı. Peki Bill Gates bu konuma nasıl geldi? Gates 28 Ekim 1955'te ABD'nin Seattle bölgesinde dünyaya geldi. Amerikalı entelektüel bir ailede doğan Gates, hayata avantajlı başladı diyebiliriz. Ailesi kendisini küçük yaşlarda avukat olması için yönlendirse de o 13 yaşında Lakeside School'da ilk yazılımını kodlayarak kariyer tercihini yapmıştı bile. Okul arkadaşı Paul Allen'la birlikte çalışarak bilgisayar konusunda uzmanlaştı ve Allen'la birlikte 1972'de ilk şirketleri olan Traft of Data'yı kurdu. Trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek $20.000 satış yaptı. Bundan bir yıl sonra TRV adlı silah işletmesinde staj gördü. Kariyerinde emin adımlarla ilerliyordu. 1973'te SAS sınavıyla Harvard'a kabul edildi. 1975'te ise Harvard'ı terk ederek yazılım hayallerinin peşinden gitme kararı aldı. İlk büyük projeleri Allen'la birlikte Basic isimli yazılım dilini kodlamaları oldu. MIT şirketinin Altair isimli bilgisayarı için kodlanan yazılım Gates'in dönüm noktası oldu. MIT'in desteğiyle Gates ve Allen New Mexico'da Microsoft'u kurdu. Microsoft, mikro bilgisayarlar için yazılım geliştiren ilk şirketlerden biriydi. Microsoft 1979'da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık $3 milyon bir satış yaparak başarısını sürdürdü. Apple'ın kurucusu Steve Jobs, Bill Gates'i hırsızlıkla suçlamıştı. Microsoft'un piyasadan sildiği Netscape'in mühendislerinden John Mittelhauser, 1998'de Microsoft'a dava açtı. John Gates hakkında başarılı bir yazılım geliştiren şirketlerin önünde iki seçenek vardı. Ya Microsoft ürününüzü kopyalayıp geliştiriyor ve bundan para kazanıyordu ya da doğrudan şirketinizi satın alıyordu dedi. Aslında bu sözler Bill Gates'in yükselişini özetliyor. Hatta bu durum The Simpsons çizgi dizisine de konu olmuştu. Dizide Gates, Homer'ın kurduğu bir internet şirketini satın almak için teklif götürüyor, sonra ise kaba kuvvet kullanarak şirkete el koyuyor ve önüme gelene çek yazarak zengin olmadım ben diyordu. Steve Jobs, Bill Gates'in kullandığı arayüzü Apple'dan çaldığını iddia ettiğinde Gates'in cevabı itiraf niteliğindeydi. Bill Gates, Steve Jobs'a "İkimizin de Xerox adlı zengin bir komşusu vardı. Ben adamın televizyonunu çalmak için evine girdim ama bir de baktım ki sen zaten çalmışsın" diyerek bu iddiayı doğrulamış oldu. MS-DOS sistemi 80'li yıllarda dünya çapında 120 milyon kopya satarak rekor kırdı. Bu yıllarda Avrupa'da Microsoft şubeleri kuruldu. Microsoft 20 Kasım 1985'te Windows'un ilk versiyonunu piyasaya sürdü. Bu tarih hem Bill Gates için hem de bilişim teknolojileri için bir başka dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Bill Gates'in 2014 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajsa özellikle pandemi döneminde tekrar gündeme geldi. Gates bu konuşmasında "Önümüzdeki 50-100 yıl içinde dünyada kötü şeyler olacak. Umarım bir salgınla, nükleer ya da kimyasal saldırılarla milyonlarca insan ölecek boyutta olmaz" demişti. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down and eat out of that barrel. 2015'te TED konferansında anlattıkları da oldukça ilginçti. Çünkü o tarihte henüz Covid-19'la tanışmamıştık. Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın iddia ettiği önceliklerden biri dünyada tarımın daha verimli hale getirilmesi. Bu amaçla vakıf, gen düzenleme teknolojileri, laboratuvarlarda oluşturulan biyosentetik gıdaların piyasaya sürülmesi, patentli tohumların yaygınlaştırılması gibi faaliyetler yürütüyor. Geleneksel tarımın yoğun olduğu yerlerde özellikle hükümetler üzerinden kurulan ilişkilerle çiftçileri bu tür modern tarıma geçmeye zorluyorlar. Bu kimilerine göre çiftçilerin değil mega şirketlerin çıkarlarını koruyan neoliberal bir misyonerlik çalışması. Tarımın yanı sıra vakıf, sağlık politikalarında da tüm dünyada söz sahibi haline geldi.
Bu büyüklükteki etkinliğe kıyasla vakfın medya kuruluşlarıyla yakınlığı ve uluslararası kuruluşlardaki nüfusu denetimi zorlaştıran bir etken oluyor. Denetimden uzak bu politikalarsa birçok karanlık nokta oluşturuyor. Windows'un çalıntı olduğu yönündeki iddialara her ne kadar doğru ya da yanlış diyemesek de Gates adı her anıldığında başarıları kadar hakkındaki şaibelerle de konuşulacak. İlk büyük projeleri Allen'la birlikte Basic isimli yazılım dilini kodlamaları oldu. MIT şirketinin Altair isimli bilgisayarı için kodlanan yazılım Gates'in dönüm noktası oldu.